Katuş. Welcome to Japan. Japonya'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geldik sonunda. Today we are in Akita City. Bugün Akita City'deyiz. Akita şehrinde. Bakalım, buraya ilk kez geldik. Daha önce gelmedik. Çıkıp bir gezeceğiz şimdi. Size de etrafı göstereceğiz. You excited, Katuş? Japan! I'm excited to be here with you. Japonya arkadaşlar çok temiz bir ülke. Yani gerçekten söylüyorum bunu samimiyetle. Etrafta hiçbir tarafta çöp göremezsiniz. Yani çöpü bırakın, çöp kovası da yok yani. Öyle bir gelenek var burada. Çöp olmamasının sebebi arkadaşlar, ailede direkt yani çocuklara nasıl çöp atılmaması gerektiğini öğretiyorlar. Başka bir açıklaması yok yani bunun. Arkadaşlar, Japonya'da araçlar gerçekten çok değişik ve çok güzel. Yani bildiğiniz gibi değil. Şimdi göstereceğim, birazdan anlayacaksınız da demek istediğimiz. Yani araçların birçoğu da bu şekilde. Şimdi gösteriyorum hemen size. Bildiğiniz minyatür araç. Evet, gördüğünüz gibi hepsi böyle küçük. Boyumun altında gördüğünüz gibi. Kollarımı açtığım zaman arada kalıyor. Bu da başka bir örneği. Genelde böyle hepsi küçük ve ufak. Trafikte de gördüğünüz gibi burada genelde küçük araçları tercih ediyorlar. Sebebi de Japonya'da yollar biraz dar. Sebebi de bu yüzdenmiş. Ve bunlar Japonya'da şöyle bir şey varmış dediklerine göre. Büyük şeyleri sevmiyorlar. Genelde küçük yerleri seviyorlar ve her şey ellerinin altında olmasını istedikleri için araçlar da genelde bu şekilde küçükmüş.
Evet, bugünkü durağımız Keeling, Tayvan'dayız. Şirket bizim için uygun fiyata bir tur ayarladı çalışanlar için. Biz de şehri bugün tur rehberiyle geziyoruz. Gelin hep beraber Keeling'de bir tur atalım. Hani etrafta neler varmış görelim. Umarım beğenirsiniz. Bence çok güzel. Chinese street that we are either Buddhist, so you can stay in the shade, more comfortable. So our religion is mainly Buddhist or Taoist. So it's a combination of both in Taiwan. So you see a lot of the temples, because in Buddhist there's supposed to be only one God in the temple. Okay, but in the Taoist, it's a bit like Catholic. So you can see a lot of saints in one church, or we can see a lot of God in one church. In one temple. And this Buddha is called the Guanyin Buddha. She represents mercy. Okay, so we will see, and she is one of the popular or most common God that we see in the locals. So this is Guanyin, and the other goddess is called Matsu. She is like the protector of the sea. So Guanyin, you see, he's got a little bottle, and some statues even have branches. So what she do is that she spread the holy water from the bottle to look after everyone. So health, to get rid of the disease, the illness. So in the Zhongshan Park, we'll see even bigger statue of Guanyin. That is 5 levels tall. You can go inside. They also like a protector, because the history of this island is mainly about fishing or military. So a lot of the people die here without families. So this temple is the god is look after the lonely souls that have seen who lost their life here. Park. So this is
an island within the island. And this island is a little bit like a shape of Taiwan, so we call it the Little Taiwan. So we got a couple different names. And in the low tide, you'll see a lot of like an intertidal zone. Like there's a lot of rocks. Like we'll see more after we go. This geological, this place was like geologically was like started about 20 million years ago. So this has been a lot of different layers of rock and sand. Okay. But according to, they found some fossil inside the rock. So they do like a carbon testing. So this area like formed like 20 million years ago. This looks like my feet. for those people who missed out.
Okay. So this has been used to build naval boats. So during the Second World War, this is a very important naval yard outside Japan. But post-war, after Japanese left, the Taiwan government took care of it, but they didn't build any more new boats. So it has been abandoned like this. So until recently, this has become a very famous photo site because of the ruin. And some people think it's a different style, so this has become a very famous spot. Okay. Feel free to walk around, and for a few minutes we go to the clan. It was living here, and then Spanish come, the Dutch come, the Qing dynasty come. So after post-war, this area has been a lot of the tribe from the eastern part of Taiwan, the Amis. They moved from Tainan, and that's the southeast of Taiwan. They moved here for the fishery. So that's why you can see a lot of there's different clans, even though they're different clans, but they have similar living style. So in the important holidays, they always come back to home, like during the New Year or special celebrations. That's why they have this kind of plaza. So they especially in the middle of the year, they have different harvest festivals. They pray to the god to like if you're agriculture, they hope they can have the good harvest. But here is fishery, so they hope to bring the good business, so they can catch more fish, earn more money to feed their families, and to return that favor to the tribe. So they do dancing, they do all different kind of ceremony, and that's why we have this. And that
Evet arkadaşlar, şimdi Hong Kong'dayız bugün. Tayvan'dan sonra Hong Kong'a geldik. Hong Kong, hani bilmiyorum ama bilginiz var mı? Dünyanın en çok gökdelenine sahip ülke. Yaklaşık 570 tane gökdelen var. Şu anda dünyanın bir numarası bu konuda. Biz ikinci kez geldik buraya. Daha önce de gelmiştik zaten bu gemiyle yine buraya biz. O zaman biz Buda vardı, Buda'ya gitmiştik. Bu sefer Buda'ya gitmedik. Çünkü 2 saat sürüyor gitmesi oraya. Üşendik gitmeye. Şubat ayında tekrar geleceğiz. Belki Şubat ayında gidebiliriz. Ama bugün çok üşendik gitmeye. O yüzden dedik ki bugün şehri gezelim. Çünkü geçen sefer şehri gezmemiştik. Umarım beğenirsiniz şehri. Bizim için fena değil ama alışveriş için çok iyi. Fiyatlar uygun. Gerçekten uygun. Mesela iPhone burada şu anda fiyatı $1300 vergilerle beraber. $1300 da gerçekten çok iyi bir fiyat. Yani iPhone 17 Pro Max için çok iyi fiyat. Ondan sonra bakalım. Çok kalabalık, çok kalabalık. Çok enteresan arkadaşlar, yani şöyle binalar hala var ama gördüğünüz üzere restorasyon yapıyorlar galiba. İşte bu eskileri yeniden yapacaklar. Yani böyle güzel modern bir şehrin içinde halen böyle yapılar mevcut. Yani birçok kez gördük biz şu anda. Mesela şurada bir tane daha var gördüğünüz üzere. Ama sanırım hepsini şu anda bakıma sokuyorlar. Çünkü çok bu şekilde bakıma giren bina gördük. Yani eski ve tadilata girmiş.